Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemelere doyamayacağınız, ana yemek yerine bile geçebilecek inanılmaz lezzetli, şahane bir çorba yapacağız. Bu çorba tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle çorbamızın köftesini hazırlayarak başlayalım. Ben bugün 300 gram kıyma kullandım. Fakat daha az çorba yapacaksanız miktarı azaltabilirsiniz. Şimdi kıymanın üzerine rendelemiş olduğum bir tane soğan ve 2 diş sarımsağı ilave ediyorum. Daha sonra üzerine bir tane yumurta, bir çay bardağı galeta unu, bir çay kaşığı kadar tuz ve biraz da karabiber ekledikten sonra köfteyi güzelce yoğuruyorum. Ve köfteyi yaklaşık 2-3 dakika güzelce yoğurdum ve çorbamızın köftesi hazır. İhtiyaç duyduğumda elimi ıslatmak üzere küçük bir kaseyle yanıma su aldıktan sonra şimdi videoda gördüğünüz gibi köfteden fındıktan biraz büyük parça kopartarak yuvarlıyorum ve bir tabağa alıyorum. Ben şimdi köften bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Ve daha sonra köfteleri şimdilik dolaba kaldırıyorum. Evet, çorbamız için uygun bir tencereye 2 litre kadar su aldım ve suyu kaynattım. Şimdi içerisine genellikle buzluğumda bulundurduğum, yani ıslatarak buzluğa kaldırmış olduğum 1 su bardağı kadar buğdayı ilave ediyorum. Ve buğdayım yarı pişmiş olduğu için şöyle bir karıştırarak kapağını yarım kapatıyorum ve buğdayı iyice pişmeye bırakıyorum. Ve yaklaşık 15-20 dakika sonra kontrol ediyorum ve buğdaylar çok güzel bir şekilde yumuşamışlar ve pişmişler. Şimdi içerisine yine buzluğumda genellikle bulundurduğum 1 su bardağı haşlanmış nohutu ilave ediyorum ve karıştırıp kısık ateşte kaynamaya bırakarak çorbanın terbiyesini hazırlamaya geçiyorum. Çorbamızın terbiyesi için bir karıştırma kabına 8 yemek kaşığı yoğurdu aldım ve üzerine 3 yemek kaşığı un, bir tane yumurta sarısı ve yarım limon suyu ilave ederek homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben bugün çorbamda buğday kullandım. Sizler buğday yerine bir çay bardağı kadar pirinç de kullanabilirsiniz. Evet, malzemeleri homojen bir kıvama gelene kadar çırptıktan sonra şimdi kaynamakta olan çorbanın suyundan 3-4 kepçe kadar ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve çorbanın suyuyla beraber de güzelce karıştırdıktan sonra kaynamakta olan çorbayı şöyle bir karıştırıp kıvamına bakıyorum ve biraz daha su eklemek istiyorum. Şimdiye kadar 2 litre su kullanmıştım ve yaklaşık 2 su bardağı kadar kaynar su ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve daha sonra karıştırmaya ara vermeden bir yandan karıştırırken azar azar hazırlamış olduğum terbiyeyi ilave ediyorum. Ve terbiyenin tamamını ekledikten sonra karıştırmaya hiç ara vermeden kısık ateşte kaynamasını bekliyorum. Ve çorbamız kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar tuzunu ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra kısık ateşte ben köftelerini kızartana kadar kaynamaya bırakıyorum. Evet, arkada kısık ateşte olan çorbayı arada sırada karıştırmayı ihmal etmeden genişçe bir tavaya dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağını alarak eritiyorum ve yağ biraz kızdıktan sonra köfteleri içine alıyorum. Daha sonra köfteleri parçalamadan yavaş ve dikkatli bir şekilde karıştırarak arada sırada da tavayı sallayarak köfteleri kızartıyorum. Ve köfteler güzelce kızardıktan sonra yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar nane ilave ediyorum ve nane ile beraber güzelce karıştırıp hemen altını kapatıyorum.
Ve çorbayı bir kez daha şöyle bir karıştırdıktan sonra köftelerin tamamını yağıyla beraber çorbaya ilave ediyorum. Ve köfteleriyle beraber yaklaşık 2-3 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra altını kapatıyorum ve çorbayı dinlenmeye bırakıyorum. Evet, çorbayı servis etmeden önce yaklaşık yarım saat kadar kapağı açık bir şekilde dinlendirdim ve artık çorbamız servise hazır. Bu arada çorbayı pişirdiğinizde kapağını kapatmamanızı tavsiye ederim. Sıcakken kapak kapatıldığında kesilme riski olabilir. Evet, ben şimdi çorbayı kaseye alıyorum ve sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki yiyen herkesin hayran kaldığı, yemelere doyamayacağınız, inanılmaz lezzetli, şahane bir çorba oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.